Metin ve insana hoş geldiniz. Biz yine isim değişikliğine gittik arkadaşlar. Artık kırkla kıranlar değil, Metin ve insan olarak buradayız. Çünkü fark ettik ki konuştuğumuz her şey, her hikaye bizleri insana götürüyor, insana taşıyor. O yüzden Metin ve insan dedik. Beyza, sen de bir şeyler söylemek ister misin ismimiz hakkında? Biraz daha kapsayıcı olmasını istedik aslında. İsim değişikliğimizde biraz onun da etkisi var. Çünkü gerçekten çok kapsayıcı ve genel konular konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz genelde yaş skalası olarak çok geniş ve sadece kadınlar değil erkekler de dinliyorlar. Öyle olunca çok böyle niş bir isim ve hani orada dar bir yerde kalmak istemedik isim konusunda. Çünkü gerçekten çok geniş bir alanda konuşuyoruz. Sohbetlerimiz o şekilde oluyor. Onun için ismi de bu şekilde bir algı oluşturmasın istediğimiz için çok sevmeme rağmen Kırkla Kıranları da hani böyle bir dönem en azından kullanmış olduk. Güzel oldu. Onun için böyle bir isim değişikliğine gittik. Bence güzel oldu. Şık bir isim oldu. Gerçekten öyle. Umarım yanlış anlaşılmalar olmaz. Bazen soruları geliyormuş diye düşünüyorum. Metin kim falan. Böyle sorular gelebilir Beyza'cığım, hazır ol. Evet, bence de güzel oldu. Ben senin de söylediğin gibi kapsayıcı olması bizim için önemliydi. Öte yandan aslında aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Aynı heyecanla, aynı derdi paylaşmaya çalışacağız burada yine. Bakalım bizi hangi hikayeler bekliyor olacak. Evet, Metin ve İnsan birinci bölümümüz o zaman. Hangi kitap üzerinde konuşacağız? Önce ondan bahsedelim. Jolen Barnes'ın Bir Son Duygusu isimli kitabını konuşacağız bugün arkadaşlar. Aslında bu kitap üzerinden hafızanın kırılganlığını, suçluluk duygusunu, pişmanlığı ve hatırlamanın güvenilmezliğini konuşacağız ki burası gerçekten çok 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 böyle ilginç bir konu bana göre. Bakalım Beyza bu kitap hakkında neler söyleyecek, çok merak ediyorum. Buyur Beyza'cığım. Şöyle bir notla başlamak istiyorum aslında. Şimdi zaman zaman bunu paylaşıyorum. Kitap seçimimizle ilgili. Genelde böyle sanki şans eseri bir kitap seçiyormuşuz gibi seçiyoruz. Ama bugün şunu düşündüm. Fatma'ya mesaj yazdım. Ben dedim bu kitabı yine çok beğendim. Çok güzel bir kitaptı bence. Hani böyle bir damar da yokluyorum şeyden önce. O beğendi mi falan diye. Fatma dedi ki evet şansımıza yine güzel bir kitap çıktı dedi. Ben burada bir şans olmadığını düşünüyorum. Şimdi önce bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben burada artık en azından ikimiz adına yani Fatma adına genelde kitapları o seçiyor bu arada. Hani ikimizin kararıyla oluyor ama genelde masaya kitapları Fatma getiriyor bu arada. Ben tercih ediyorum. Bu konu olmasın, şu olmasın. Yok bu benim çok içime sinmedi falan diyebiliyorum. Ama masaya gelen kitapları genelde Fatma getiriyor. Ben burada gerçekten iyi bir sezgimiz olduğunu düşünüyorum ikimiz adına da. Yani onun masaya getirdiği kitaplar itibariyle de bu olsun ya da olmasın diye son noktada ikimizin kullandığı oylar noktasında da ben böyle daha sezgisel bir tarafımız olduğunu hissettim bu kitapla birlikte. Çok belirginleşti. Onun için hani bu tarafımızı da böyle bir parlatmak istiyorum yani bu bölümde. Gerçekten çünkü kitabı çok beğendim. Normalde ilgimi çeken ya da daha önce herhangi bir başka kitabını okuduğum bir yazar değildi. İlk defa bir kitabını okudum ve ödüllü bir kitapmış bu. Hatta hızımı alamadım. Filmi de varmış. Filmini de izledim. Bugün böyle biraz hani kitap film arasında da böyle bazı yorumlarım gitme gelme şeylerim olacak. Kitabı o kadar sevdim yani. Vaktim de vardı. Hemen araya filmde sıkıştırabildim öyle olunca. İki konu var. Benim özellikle belirtmek istediğim yani benim ilk etapta üstünde durmak istediğim iki konu var. Birçok konu var. Sen de mutlaka yeni şeyler getireceksin. Birincisi kitabın çok başlarında hatta ben o cümleyi okuduğumda dedim ki bence bu kitap bunu bu cümleyle çünkü o kadar böyle sezdirerek geçiyor ki kitapta bu cümle sadece hiçbir şey açık açık göstermiyor. Çok hafif bir duygu veriyor sadece bu cümleyle yazar. Sonrasında konu tabii ki başka yerlere gitti ve ben işte böyle bir 3-5 sayfa sonra dedim ki acaba tamamen ben kendi konuşma yapımı bunun üzerine mi kursam diye düşündüm. Fakat sonradan kitap sonlara doğru beni yanıltmadı ve aslında bütün son yapısının onun üzerine kurulu olduğuna dair de bir şey belirdi. Cümle şu: Veronica'nın çok fazla tepene çıkmasına izin verme diyor annesi. Veronica'nın annesi, Veronica ana karakterlerimizden bir tanesi. Veronica'nın annesi söylüyor bu cümleyi. Veronica için bu cümle kurulurken Veronica o ortamda değil. Ve bunu o dönemki erkek arkadaşına yani ailesiyle tanıştırmak için ailesinin yanına getirdiği erkek arkadaşına söylüyor. Tekrar etmek istiyorum cümleyi. Veronica'nın çok fazla tepene çıkmasına izin verme.
Yani kız annesi, bizim kültürel jargonla söyleyeyim. Kız annesi damadına söylüyor bunu yani. Hani gelecekteki damadına gibi düşünebilirsiniz hani kontekst itibariyle. Şimdi bu çok ilginç bir vurgu ve sadece bu geçiyor cümle olarak, bu kadar. Zaten bu aileyle tanışma sahnesi bence genel itibariyle baştan sona garip bir gerginlik barındırıyor içinde. Okurken değişik bir gerilim yaşanıyor. Filmde şunu fark ettim. Mesela bu cümle okurken bence çok vurucu ve kendini çok böyle alttan, böyle deprem gibi böyle alttan vuran bir cümle bu. Neden olduğunu birazdan bahsedeceğim biraz daha. Filmde bu kadar dikkat çekici değil bu cümle. Çünkü görsel çok fazla şey var akan ve o cümleyi arada yine neredeyse birebir filmde kullanılan cümle de aynı cümle. Fakat kitaptaki kadar dikkat çekmiyor. Şimdi ben bunu okuduğumda acaba şundan konuşsak mı dediğim nokta şurasıydı. Kendini gerçekleştirememiş ve bulunduğu yerden çok da memnun olmayan annelerin hayatın daha çok başında, çok taze, hayata çok potansiyelli bir yerden başlayan kızlarına olan kıskançlıkları üzerine mi konuşsak acaba dedim. Şimdi bu çok güzel gelen bir şey değil kulağa. Yani anne, kıskançlık, evlat. Şimdi bunlar böyle birçok şeyde, kontekste, kültürel olarak da bizim çok böyle konuştuğumuz üzerine çok duyduğumuz şeyler değil. Yeni yeni konuşulmaya başladı. Ama aslında çok da bakıldığı zaman aslında abes değil. Çünkü netice itibariyle kıskançlık birincisi doğal bir duygu. İkincisi de hayatın belli bir noktasında insan kendisinin olduğu yerde iyi, kendini gerçekleştirmiş, konforlu ya da bir şekilde tatmin hissetmiyorsa eğer, o zaman bu tarz yapıları gördüğünde bu kızınız değil de başka birisi de olabilir. Bir şekilde bir kıskançlık hissetmesi aslında doğal. O noktada buradaki bir aslında anne kız ilişkisi üzerinden mi bazı şeyleri konuşsak diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi sonrasında da kitabın ilerleyen sonuna doğru bütün yapının aslında neredeyse bunun üzerine kurulmuş olduğunu fark ediyorsunuz. Çok başka bir, bence buradaki vurgu çok zekiceydi. Yani merceği tam olarak buraya tutmuyor. Yani biz daha önceden de anne kız ilişkilerini okuduğumuz kitaplar burada konuştuk. Öyle bir şey yok burada. Öyle bir vurgu yok, öyle bir sahne yok, o kadar belirgin bir şey yok. Ama aslında bu ilişkinin önemli bir ilişki olduğunu düşündüm ben kitap boyunca. İkincisi de genel başlık olarak söyleyeyim önce. Şöyle bir alıntı yapmak istiyorum. Bu alıntı üzerinden önemli bir soru var çünkü burada. Onu, bir mektup var bu arada ortada. Mektubun yazarı söylüyor bunu. Gençliğinde yazmış olduğu bir mektubu yaşlılığında yeniden okuyor ve bu mektubu yeniden okuduğunda ki duygularıyla alakalı kendiyle ilgili bir ifadesi bu. Onu kendimin kaleme aldığını da mektubun çirkinliğini de yadsıyacak değilim. Savunmasını yapabileceğim tek şey onun o zamanlar yazarı olduğum ama şimdi yazarı olmadığımdı. Gerçekten de mektubu yazmış olan o yanımı tanıyamadım. Bu çok vurucu bir tespit. Çok etkileyici. Ben çok etkilendim. Hatta birkaç böyle belki paragraf, belki bir sayfa tam hatırlayamıyorum. Sonra şöyle bir soru soruyor aynı karakter bize. Karakter zamanla gelişir mi? Romanlarda elbette gelişir. Yoksa anlatılacak bir hikaye olmazdı. Ama ya hayatta? Şimdi bu çok güzel bir soru. Ben bunu çok sıklıkla düşünürüm ve ben çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Sana da sormuş olayım. Sence insan değişir mi? Şimdi bence bu çok güzel bir soru. Yani ben bunu mesleki olarak da çok önemsiyorum. Çünkü insanlar aslında bana geldiklerinde değişmek için geliyorlar. Ya da bazı şeyler değişsin diye geliyorlar. Yani herhangi bir şey için sohbet etmiyoruz, biz konuşmuyoruz, terapi yapmıyoruz. Bir amaç var orada. Hem kendinin bazı şeylerini dönüştürmek için hem de hayatındaki bazı şeyleri dönüştürmek için, değişmek için geliyor insanlar. Bir şeyden şikayetçi olarak geliniyor ve onun değişimi üzerine bir şeyler yapıyoruz ama yani özellikle hani bu kitapta da bunu çok belirgin olarak hissettim. Bir tarafım değişimin çok mümkün olduğuna inanıyor ve birçok şeyin değişebildiğini görüyorum. Kendi hayatımda da, danışanlarda da. Fakat bazı şeylerde enteresan, bazı kanallarda da ne yaparsak yapalım bazı konuların çok da değişemediğini, çok da merkezden ilerleyemediğimizi, çok fazla bir yol alamadığımızı da zaman zaman hissediyorum.
Burada şöyle bir şey düşündüm ben bu kitap çerçevesinde. Son zamanlarda biraz daha böyle bunu şöyle hissediyorum. İçsel olarak bence değiştiğimizi ya da nereden nereye geldiğimizi daha kolay fark ediyoruz. Kendimizi daha kolay görüyoruz. Burada tabii ki bir şekilde kendimizi daha kolay kandırabilmemizin de belli etkenleri var. Bu ayrı bir konu. Ama dışarıdan görünen değişimler bence daha yavaş. Yani ben bazı konularda çok değiştiğimi hissediyorum. Ama aynı konularda benim değişimimi görmen senin açından daha ciddi bir ivme kazanması gerekiyor ki çok görünür olsun dışarıdan. Ben içsel olarak küçücük bir adımı bile çok büyükmüş gibi hissediyorum. Çünkü benim için gerçekten onu değiştirmek muhtemelen içsel olarak çok büyük bir mesele. Ama bu küçücük şey mesela sana yansımayabiliyor. Bunun çok büyük bir kapsama gelmesi lazım ki bu dışarıdan görünür bir şey olsun. Buralar o değişimi zorlayan şeyler. Bir de şöyle de bir tarafı var tabii. Dışarıdan görünen tarafımız birazcık yapımızla, mizacımızla da alakalı olduğu için ne olursa olsun değişim yani aynı vitrine koyuyoruz gibi bir şey. Değiştiriyoruz ama vitrin aynı. Hep aynı vitrinde sergiliyoruz. Onun için hani daha başka bir vitrine de daha geniş bir vitrine alamıyoruz. Ne bileyim daha ışıklı bir vitrine alamıyoruz. Hep aynı vitrin. Sadece vitrindeki belli şeylerin yerlerini değiştirip estetiği üzerinde oynayabiliyoruz. Öyle olunca da dışarıdan bakan için algı bir yere kadar değişimi algılayabiliyor. Aslında hep aynı vitrine baktığını hissediyor bir müddet sonra. Bu açıdan buradaki kitaptaki çerçeve itibariyle bakıldığında bence biraz daha tabii ki de olgunlaşmış bir yapı var. Yani burada şey diyemeyiz. Hiç değişmemiş aslında. Yani buradaki karakter gençliğinde neyse yaşlılığında da aynı diyemiyoruz. Ama bir tarafıyla bu kadar yaş almasına rağmen ki sanırım burada beni düzeltebilirsin. Net bir şey söylenmiyor yaşlarla ilgili ama böyle 20'li yaşlar 18, 19, 20'li yaşlardan biz sanki böyle 60, 65 belki 70'e kadar değil mi? Öyle bir aralık okuyoruz aynı karakterle ilgili. Bayağı bir zaman yani değişip değişmeyeceğine kanaat getirme açısından yani okur olarak bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bazı açılardan çok değişmiş ve olgunlanmış gelse de okurken bazı konulara verdiği bazı tepkiler var hiç değişmemiş gibi. Sanki hala 65 yaşında ya da 70 yaşında olmasına rağmen sanki 18-19 yaşında bir çocuk gibi tepkiler verdiğini de görüyoruz bir taraftan. Onun için bu insanın ne kadar değişebildiği meselesi beni çok meşgul etti kitabı okurken. Özellikle hani birçok karakter giriyor çıkıyor ama ana karakterimizle alakalı olarak bu çok belirgin bir şeydi benim açımdan. Bunu söyleyeceğim. Bir konu daha var çok dikkatimi çeken ama onu daha sonraki şeylerde bırakacağım. Çünkü senin fikrini de çok merak ediyorum. İnsan değişir mi? Gerçekten çok önemli, çok kıymetli bir soru. Bence insan kendini çok güzel kandırır diyorum ben buna yani cevap olarak. Çünkü değiştiğimize inanıyoruz bazen ama o kadar kolay değil dediğin gibi. Bir de dışarıdan görünmesi daha da zor. Birincisi bunu benim kabullenmem ve bunu dışarıya sergilemem gerekiyor. Uzun bir süre ikna etmem gerekiyor dışarıyı. Bu dış cepheye ikna etmek de o kadar kolay değil bence. O açıdan karakterimiz böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey değil ki böyle ortaya sürekli gösterelim işte bakın değiştirdim işte bunun rengi şöyle oldu diyebileceğimiz bir şey değil. O yüzden zor. Değişir ama değişmeyecek diye bir şey yok. Mutlaka değiştiğimiz, dönüştüğümüz yerler var. Yoksa boşuna hani bu kadar şey konuşuyor olurduk bu kadar bölüm boyunca. Mutlaka bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. En azından bir gayret var. Değişmesek bile o yolda yürümek var. Bunlar bile bence çok çarpıcı. Öte yandan yani kitaba geri dönecek olursak çok ilginçti. Bana göre senin de söylediğin gibi 60-70 yaşına gelmiş belli noktalarda hala aynı tepkileri veriyor. Veronica'nın çok güzel bir cümlesi vardı. Ne demişti? Anlamıyorsun, hiç anlamayacaksın. Hiçbir zaman anlamayacaksın diyor. Bu çok vurgulayıcı bir cümle yani. Aslında karşısındaki insan hiçbir zaman gerçekten o noktadan bakamayacak ona. O da onu çok iyi biliyor. Bence orada değişmemiş. Demek ki 60 yaşına da geldiğinde hala belli noktaları tam olarak böyle ince düşünce gerektiren, biraz daha hassas düşünce gerektiren yerleri tam olarak göremediğini aslında öğrenmiş oluyoruz. Bunun için de yapabileceği bir şey yok. Çünkü o onun donanımında yok yani. Koyamıyoruz sonradan onu oraya ekleyemiyoruz. Ben orasında çok böyle etkileyici bulmuştum. Hafızanın manipüle ediliyor olması yani bu biraz beni düşündürdü gerçekten. Sonra insan önce bir kendine bakıyor ya bir dakika acaba biz her şeyi hatırlayabiliyor muyuz? Mümkün değil. Mesela ben hafızamla ilgili çok basit bir örnek vereyim. Bazı şeyleri tamamen siliyorum yani.
Bilinçli olarak yaptığım bir şey değil tabii ki bu benim. Fakat birisi bir şey anlattığı zaman şöyle olmuştu ya falan sen de vardın falan diyor. Ben yok diyorum. Ben de yok o kısım yani. Kesinlikle tamamen silmişim. Peki neden silmişim? Sonra çok ilginç bir şey oldu. Ben bu kitabı daha okumaya yeni başladım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Hafızayla ilgili olduğunu bilmiyorum. Muhabbet ediyoruz eşimle. Dedi ki hani dedi bizim dedi siyah araba vardı ya dedi işte şöyle olmuş. Bizim siyah arabamız mı vardı dedim o yıllarda falan. Nasıl yani şaka mı yapıyorsun dedi. Yok dedim yapmıyorum gerçekten var mıydı? Ondan sonra ve ben de o siyah araba gerçekten yok yani. Markasını söylüyor. Diyorum bizim böyle bir markada arabamız olmadı. Oldu diyor nasıl olmaz? Bir sene boyunca bu arabayı kullandık. Hatta şöyle bir problemi vardı. Arabanın problemini anlatıyor bana. Ve bende o yok yani Beyza. Kendimi zorluyorum. Hafızamdaki belli bir kasın çalıştığını hissettim gerçekten. Kendimi zorluyorum. Hatırlamaya çalışıyorum yani. Nasıl olur ya diyorum. Sonra bir şeyler örnekler vermeye devam ettikçe o ben de böyle çekmecenin en arkadaki böyle tozlu yerler böyle sanki yavaş yavaş havalanmaya başladı. Sonra hatırlamaya başladım. Tabii hadi geldi bunu itiraf et şimdi bir şekilde çok zor. Sonra dedim ha tabii ya ben şaka yapmıştım falan diye toparlamaya çalışıyorum ama gerçekten yok bende orası. Sonra dedim ki hayatımın o bir senesinde acaba yaşadığım kim bilir neleri yok ettim yani zihnimde. Bu beni korkuttu. Ve ben henüz bu kitabı okumamıştım. Bu çok dediğin gibi sezgisel hareket ediyoruz dedin ya ilk başta. Ya sonra çok şaşırdım. Şu an yine bak tüylerim diken diken oluyor. Bu yayını yaparken bilmiyorum çok zorlanacağım bir yayın olacak. Çünkü kendimle de yüzleşmem gerekiyor şu an benim. O noktada kendime şunu söyledim. Gerçekten o bir sene içerisinde acaba ben neleri sildim, neleri yok ettim ve neleri dönüştürdüm zihnimde. Neden böyle bir şey yaptım? Ya da ben bunu yapmıyorsam kim yapıyor? Bilincimle hangi yani nasıl kim karar veriyor buna falan dedim. Kimin kontrolündeyim gibi bir şeyler oldu bende yani. Bayağı bir kapılar açıldı ya da kapandı bilmiyorum. Tam olarak ben de sıkıştım yani sıkıştığım yerdeyim. Ama şunu hissettim. Bunu sana ben de aslında sormak istiyorum. Gerçekten farklı bir kas vardı ya. Ben bunu hissettim. Beynim çalışıyor böyle. Nasıl yani bir görsen bir ter akıttım yani resmen. Hatırlamaya çalışıyorum. Nasıldı? Yolda kalmışız. Hangi yolda kalmışız? Bilmem ne neler neler yapıyorum. En sonunda hatırladım tamam. Ama bölük pörçük böyle tamamen net değil yani. Acaba neden böyle oluyor diye düşünürken kitabı okuyorum ve kitapta da buna benzer şeyler görüyorum. Allah Allah ya diyorum nasıl olur bu şimdi falan. Anımsamak, insan acaba gerçekten hatırlamak istediklerimi hatırlıyor sadece. Kendi hikayesine ya da kendi hikayesinde işine yarayacak şeyleri seçip alıyor. Gerisini çöpe atıyor iyi bir şey. Zihin yani üzerine sürekli yenisini koyuyor. O yüzden burası beni çok düşündürdü. Bunun üzerine daha çok çok şey söyleyebilirim ama şimdi sadece sormak istiyorum. Böyle bir kas var mı gerçekten beynimizde? Bu kası belki de farklı şekilde çalıştırma yolları da vardır. Bir sorayım önce bunun cevabını alayım da devam edeceğim. Yani hafıza kasını çalıştırdın muhtemelen. Bu olayla alakalı. Şöyle bir şey var hani kim kontrol ediyor diyorsun ya. Orada gerçekten çok bilinç dışı bir sistem var. Mesela bu arabaya sahip olduğunuz seneye bakmak lazım. Bayağı mercek altına almak lazım. O senede muhtemelen birçok şey yaşadın. Ve o seneyi silmeni gerektirecek şeyler yaşamış olabilirsin. Şimdi bu silmeyi de zihin bir şeye göre yapıyor. Herkesin standart bir şey yok. Standart bir konusu, standart bir meselesi de yok. Yani kendisini çok zorlayan, bazen altından kalkamayacağı şeyler olduğunda da siliyor. Ama netice itibariyle şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar şöyle şeyler yaşarsın. Çok oluyor bu. Mesela iki kişi aynı zamanda aynı yerde aynı olayı yaşıyor. Fakat her ikisi de farklı hatırlıyor olayları. O diyor ki hayır öyle olmamıştı. Öbürü diyor ki hayır öyle olmamıştı. Böyle olmuştu. Ve herkes kendisinin anlattığının olduğundan çok emin. Çünkü orada onu yaşadığını düşünüyor. Şimdi normalde zihin üzerinden zaman geçtiği zaman bir müddet geçtiği zaman aslında hiçbir zaman biz olayın başından sonuna kadar çok eskiye dair olaylarda bütün o filmi diyeyim başından sonuna hatırlamayız aslında. Sadece anlar hatırlarız. Anlar kalır zihnimizde. Belli anlar. O anları seçimimiz de çok bizimle alakalıdır. Yani yaşadıklarımız, travmalar, içinde büyüdüğümüz aile, hassasiyetlerimiz, duygu akışımız, neye önem verdiğimiz birçok şey var listede. Onlara göre anlar yani fotoğraf çekmek gibi düşün. Aslında sürekli olarak fotoğraf çekiyoruz. Kamera şeyimiz yok. Aslında kamera tuşumuz yok. Video çekmiyoruz hiçbir zaman. Hep fotoğraf makinesinden sahne çekiyoruz. Öyle düşün. Fakat bir müddet sonra şöyle bir şey oluyor. Zihin aradaki boşlukları kendine göre dolduruyor. Hı hı. Onun için iki kişi aynı olayı yaşıyor ama farklı şeyler hatırlıyor.
Çünkü olayın geneli aynı ama herkes aradaki boşlukları kendine göre dolduruyor. Ve bu aslında şöyle bir soru getiriyor. Bu çok tartışılan bir sorudur bu arada psikolojide. Danışan ve terapist ilişkisinde de böyle bir şey vardır yani. O zaman danışanın anlattığı şey doğru mu? Gerçeği mi Doğru. anlatıyor? Ne Aha. yapacağız burada? Evet, yani burası hani bir sorun olarak terapi tartışmalarında konuşulan bir şeydir. Bu ne olursa olsun yani terapi içi dışı fark etmez. Bunu bilmekte fayda var. Yani bu gerçekten böyle mi oldu? Bilmiyoruz. Bu hayır böyle olmadı diyen de yanlış hatırlıyor olabilir. Böyle oldu diyen de yanlış hatırlıyor olabilir. Buradaki çekirdeğimiz şu. Ben bunu böyle hatırlamak istedim. Benim zihnim bunu böyle kurguladı. Aynen. Ve senin önüne ben şu anda bunu böyle getiriyorum. Önemli olan Hı. şey bu. Mesela kitapta çok ilginç. İlk başlarda mektuptan bahsederken sanki böyle hani öyle bir mektup yazmış gibi anlatıyor, değil mi? Hiç böyle çok nasıl bir mektup o? Yani gerçekten Evet, çok tehlikeli vurucu. bir mektup. Yani hani kimsenin almak istemeyeceği bir mektup yani öyle bir mektup. Ama ilk başlarda böyle sanki böyle hani normal bir mektup yazmış gibi. Sonra biz yaşlılığında o mektubu yeniden o yaşlı adamla birlikte yeniden okuyoruz biz de. Ve diyoruz ki vay arkadaş. Hani yazmış yani falan. Hı hı, hı hı. Mesela çok ilginç. O mektup eline gelmemiş olsa tekrar o yaşında muhtemelen hiçbir zaman o kadar yıkıcı bir mektup yazdığını hatırlamayacaktı. Bize anlattığı gibi başta kitapta geçtiği şekilde hatırlıyordu o da. Yani bu kadar yıkıcı olduğunu o da yeniden okuduğunda tekrar bir çarpıyor çünkü aslında ona da hani nasıl yazdım ben bunları gibi bir yerde. Şöyle baktığımızda o zamanki aklıyla, o zamanki ruh haliyle yazdı. Fakat şu an o ruh halini kesinlikle onaylamıyor, kabul etmiyor. Hatta nasıl yaptım diye kendisini sorguluyor. Bu gerçekten çok farklı bir evre ya. Böyle bir şey yani belki biz de bir şeyler yaptık. Muhakkak yaptık. Sonuçta insanız. Ve acaba nasıl yaptık? Hangi ruh haliyle yaptık? Şu anki aklımızla bu olayı nasıl çözerdik? Veya nasıl hareket ederdik? Bunların hepsini insan soruyor. Çok kısa bir roman okuduk yine. Çok Evet. kısacık bir şey. Çok Ama sayıda. yine mahvolduk yani bence sonuç itibariyle. Bu beni bayağı sarstı gerçekten ya. İnsan böyle hem kendi geçmişine işte hatıralara dair duyduğu o güven komple yani bir şekilde yerle bir oluyor. Çünkü sen aslında inanmak istediğin şeye inanıyorsun. Yani bir de kronoloji diye bir şey var. Burada kronoloji yok. Gelip gidiyoruz da hani zaman çizgisi de böyle şaşmış oluyor. Kendimiz koyuyoruz her şeyi. Boşlukları dediğin gibi kendimiz dolduruyoruz ve inanmak istediklerimizi alıyoruz. Çoğunu eliyoruz aslında. Çoğunu siliyoruz, eliyoruz, yok ediyoruz, imha ediyoruz. Belki de siliyoruz falan ama bir de uydurduğumuz, üzerine eklediğimiz şeyler var. Öyle olduğuna inanıyoruz. Yani işimize gelmeyenleri de öyle bir çarpıtıyoruz ki bu büyük bir manipülasyon. Biraz da tehlikeli buluyorum bunu. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında şöyle bir durum var burada. Bu aslında beynin yani nörolojik olarak bizim bilişsel olarak istediğimiz bir şey. Yani sağlıklı olan bu. Çünkü travma dediğimiz şey mesela oradan bakarsak travma dediğimiz şey üzerinde oynama yapamadığımız konu. O Çok güzel. kadar o kadar derin ki onun anısı hafızaya o kadar vurucu bir şekilde yerleşmiş ki zihin onu hiçbir şekilde değiştiremiyor. Hiçbir şekilde üzerinde oynama yapamıyor. Hiçbir şekilde manipüle edemiyor. Gerçeklik Hmm. böyle bir kaya gibi benliğimize oturuyor ve bütün hayatımızın geri kalan kısmında onunla yaşamak zorundayız. O gerçekle, o bir şekilde eritemediğimiz, yeniden yazamadığımız gerçekle. Onu işte bir şekilde terapiyle, farklı yöntemlerle biraz daha işte daha az acıtır, daha az ayağımıza takılır bir yere çekmeye çalışıyoruz sadece bu kadar. Onun dışında aslında bu hani nasıl oluyor dediğimiz şey sağlıklı işleyiş oradan bakıldığında. Hı hı. O zaman travma aslında bir bıçak darbesi, değil mi? Evet. Evet. Yani bayağı derin bir bıçak darbesi. Çok ilginç bu söylediğin şey. Demek ki onun duygusu o kadar ağır ki onu silemiyoruz. Onun üzerine bir şey koyamıyoruz. Hatta silmek istediğimiz bir şey o yani. Direkt onu silsek keşke. Yine Evet. onun yerine başkalarını siliyoruz. Ya da çok işe yaramayan, böyle yüzeysel olabilecek
Ama ille de yüzeysel değil. Sonuçta ben o bir seneyi hala düşünüyorum yani. O bir sene neler olmuştu falan. Burayı bir yoklamam gerekiyor. Çok enteresan. Hatta bir şey daha olmuştu. Onun üzerine eşim bunu tekrar önüme sürdü. Hiç hoşuma gitmedi bu açıkçası ama. Yani ama haklıydı. Şey dedi, bizim ortak izlediğimiz bir dizi var. Yani dizi bitmiyor süresi. Uykum falan geliyor. Böyle bölünüyoruz. Mesela ben de istiyorum ki ertesi gün hani bir kaldığımız yerden devam etsin. Şimdi hadi diyelim kaldığımız yeri hatırlamayabilir. Bu insanlık hali. Dakikasını hatırlamayabilirsin de bari diziyi falan unutma değil mi yani? Ben böyle şey ekstra söylemiyorum mesela. Ve onun hatırlamasını bekliyorum falan işte. Ondan sonra dizinin işte hangi dakikası olduğunu falan söylemiyorum. Hatta bir de öfkeleniyorum. Diyorum ki ya diyorum sen kendi izlediğin diziyi hatırlamıyorsun ama şu an açmış izliyordun işte. Onu nasıl hatırlayabiliyorsan ortak izlediğimiz diziyi hatırlayacaksın diyor. Bekliyorum böyle. Ya diyor sen nasıl bir insansın falan böyle. Kendin koca bir sene kullandığımız arabayı unutmuşsun. Bilmem neyi unutmuşsun. Şurada bir diziye taktın. Bu arada yani gerçekten öyle aramızda hafızayla ilgili bayağı bir tartışma yaşandı geçen. Yani böyle minik bir tartışma ama sonuç itibariyle şöyle baktığımda ben şu ana yakın yani kısa süreli hafızalarda hani onları unutmadığım için sıkıntı yaşamadığım için onun da karşıdan aynı özeli bekliyorum. Ama mesela uzun süreli hafızam her zaman kötü olduğunu biliyordum ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum açıkçası. Böyle problem yaşadığımı bilmiyordum. Bununla ilgileneceğim aslında. Bu kitap biraz bana bu şeyi verdi. Yani buraya işaret etti, buraya bakmam gerektiğini söyledi. Gerçekten çok kıymetli. O yüzden yaptığımız bu sohbetler benim için çok kıymetli. Beyza buradan tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şu an herkesin huzurunda yapmış olduk biraz ama artık bilmiyorum. Oraları geçebiliriz. Şu an yüzleşmeye çalışıyorum. Ben biraz böyle yüzleşebilen bir insanım. Sesli halde konuşarak, düşünerek, bazen de yazarak yüzleşebiliyorum. Biraz belki de onunla ilgili. Seninle konuşmak her zaman bana iyi geldiği için de olabilir. Onunla da alakalı. Ya gerçekten düşündürücü. Şunu sormak istiyorum. Eşi hakkında, eski eşi hakkında, Margaret hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim, çok tatlıydı. Margaret tam böyle aradığımız eş yani değil mi? Böyle ideal kadın Söyleyeceğim olması gerektiği gibi. söyleyeceğim diğer konu buydu. Çok güzel sen Ha, de öyle mi? evet, gündeme getirmiş olman çok güzel oldu. İki kadın ayrımı var kitapta. Bir tanesi daha daha gizemli. Daha Hı. gizemli bir kadın vurgusu. Veronica o daha gizemli kadın vurgusuna geliyor. Hatta sen az önce dedin ya sürekli olarak diyor ki anlamıyorsun. Anlamayacaksın. Şimdi kitapta aslında hep bu vurgu var. Fakat eski eşiyle alakalı da senin dediğin gibi oradaki kadın da çok net iletişim kuran, net ilişki kuran, çok böyle açık bir yerden Hı. iletişim kuran, düşüncesini çok rahatlıkla ifade eden, söyleyen. Hani ben şimdi sana bunu söylüyorum. Şimdi sen artık bunun arka tarafını anla falan gibi bir şey hiç olmayan. Karşısındakini de açık iletişim kurmaya yüreklendiren. Adama çünkü çok güzel böyle geri bildirimleri var. İşte hani acaba böyle hissediyor olmayasın. Acaba şöyle mi? Acaba hani bunu yapıyorsun ama falan gibi adam çünkü inkarları var o esnada. Hayır diyor öyle değil. Hayır işte böyle değil falan. Çok kolay kabullenebildiği bir alan, konu işte o mektup, tekrar ortaya çıkan, dökülen eski hatıralar, anılar birçok şey var kitabın içinde. Ve buralarla ilgili o yüzleşmesini çok böyle tatlı bir yerden destekleyen bir kadın. Eski eşi gerçekten. O açıdan ve zaten kitapta dikkatini çekmiştir. Eski eşin ve işte Veronica'nın arasındaki farkı da bu şekilde anlattığı bir yer var. Yani eski eşiyle ne kadar daha kolay ve açık bir iletişim kurabildiğini, onun daha düz bir insan olduğunu, fakat Veronica'nın daha böyle hep bir gizemli tarafının olduğu, hep böyle bir anlaşılamayan tarafının olduğu, bir türlü onu anlayamadı ki senin de bahsettiğin gibi sürekli bir anlamıyorsun, anlamıyorsun vurgusu var. O anlamıyorsun vurgusu beni bir yerden sonra şey yapmaya başladı biliyor musun? Ben öfkelenmeye başladım. Anlatsana kadın neyi anlamıyor falan gibi. Böyle bir duygu ama gerçekten anlatmıyor. Çok enteresan. Evet, Yani anlatmıyor. bu vurgu çok ilginç. Şimdi adam anlamıyor. Evet gerçekten anlamıyor ama dışarıdan bakan birisi olarak anlamıyorsun diye suçladığı şeyler çok kolay anlaşılabilecek şeyler değil. Biz de anlamıyoruz yani değil mi? Biz de anlamadık aynen bir noktaya kadar yani. Hani yazar bize ne olduğunu söylemese biz bayağı anlamayacaktık yani sonuna kadar. Öyle hani akıştan anlaşılabilecek şeyler değil ki. Hani adamı tamam sen anlamıyorsun diyorsun da hani hiçbirimiz anlamıyoruz senin dediğin gibi. İnsan kendine de itiraf edemiyor okurken. Ya acaba geri dönüp bir daha mı okusam yani anlamadığım, Evet, buradan evet. kaçırdığım bir yer oldu herhalde.
falan diyorsun. Halbuki gerçekten anlatmıyor ve bütün bilmeceyi, aslında ortada bir bilmece var bu arada. Ve bütün bilmeceyi adam zavallım böyle hani parça parça gidiyor ve peşine düşerek, aslında merak ettiği için peşine düşüyor meselenin ve peşine düşerek bulabiliyor. Yoksa biz Veronica hanımefendinin bize olayı anlatmasını beklesek mümkün değil, yani anlatmayacak. Sürekli bir anlamıyorsun. Gösteriyor, anlamıyorsun. Anlatman lazım. Eski eşte o taraf çok açık. Hı Çok hı. destekli. Anlatıyor. Kendisi ne hissettiğini anlatıyor. Karşıdakiyle ilgili ne düşündüğünü anlatıyor. Ne yapabileceğini anlatıyor. Ne hissediyor olabileceğine dair oltalar atıyor, inkar etse bile. Bak bir sen bunu da bir düşün istersen, buraya da bir bak istersen gibi böyle. Arada dediğim gibi böyle tatlı vurguları var. Çok açık ve çok kolay iletişim kurulabilen bir kadın olduğunu görüyoruz eski eşin. Bu açıdan gerçekten çok destekleyici. Yani ben kendime bu konuda bayağı böyle bir döndüm. Daha da hala böyle zihnim orada dönüyor. Yani ben acaba kendim bazı şeyleri çok rahat konuşuyor ve açıklayıcı buluyorum ama gerçekten öyle miyim acaba diye düşündüm. Çünkü Veronica'nın dünyasında da şöyle enteresan bir kurgu var. Her şeyin çok açık olduğunu zannediyor. Ve hani bunu anlamıyorsun, öyle bir söylüyor ki hani her şey görünüyor ve anlamıyorsun yani. Hani salaksın ve anlamıyorsun vurgusu, adama sürekli olarak bir salaklık hitabı var ya. Gülme, gerçekten böyle. Yani hani diyorum ya, kendini okur olarak ben bayağı böyle o aradaki sayfalarda öyle dedim. Herhalde ben bir şey kaçırdım. Öyle döneyim eski sayfalara ve okuyayım yani. Görmemiz gereken bir şey vardı, belli ki göremedik falan. Evet, sevgili Veronica nazarında hepimiz anlamıyoruz, anlamayacağız, hiçbir zaman anlamayacağız. Anlamadık. Galiba öyle bir şey var. Evet, ben de öyle düşündüm aslında. Fakat Margaret ne kadar açık ilişki kuruyor olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun, yine de gizemli olan Veronica bir şekilde böyle odakta, yani değil mi? Her zaman o böyle ilgi çekiyor. O biraz böyle daha esrarengiz olduğu için sanıyorum. Böyle biraz daha kapalı kutu olduğu için. Aslında bizim karakterimiz Tony'nin oltasını takmak istediği kişi oluyor. Tabii yıllar geçmiş aradan ama ilgisini çekiyor. Çünkü orada keşfetmeyi bekleyen bir şeyler var. Sürekli bir kapalı kutu var. Çözülmesi gereken bilmeceler var. Tam bir polisiye aslında. Ha, ikinci bölümden sonra zaten bir polisiye okuyormuş gibi hissettim kendim. Bunu da söylemek istiyorum. Sanki bir şey çözülecek. Bazı şeyler oturmadı. Mesela Veronica'nın annesinin neden işte bir para bıraktığını, hani kan parası mı gibi bir şey var. Bunların pek anlayamadım açıkçası. Burası biraz havada kalmış gibi geldi. Belki de ben başka yerlere baktığım için buraya da konsantre olmamış olabilirim. Veronica'nın annesiyle ilgili olan kısımlar genel olarak bence çok havada bırakılmış. O kısımları biraz okurun doldurması beklenmiş bence. Mesela ben kendi adıma işte daha böyle bir kıskançlık üzerinden doldurdum. Belki okuyan başka birisinde hiç böyle bir karşılık bulmamış olabilir. Çünkü aslında orada daha böyle dediğim gibi farklı yorumlanabilecek vurgular da vardı. Başka birisi bunu farklı şekilde yorumlayabilir. Yani oradaki annenin konumu, duruşu ve annenin, bu iki erkek var konuyla bağlantılı. Bu iki erkekle olan ilişkisi, iletişimi çok belirsiz. Yani çok sisli. Hiçbir zaman tam olarak meselenin arkasındaki durumu, olayı, meseleyi anlamıyoruz. Bizim tek bir karakterimiz var. Tony. Tony dedim mi, isim doğru hatırlıyorum. Sadece Tony var aslında. Biz yakın mercek Tony'yi okuyoruz. Onun ne yaptığı, nasıl yaptığı, nasıl yaşadığı, bazı şeylere nasıl üstesinden geldiği, bazı şeylerin nasıl üstesinden gelemediği. Hep Hı bunlarla hı. ilgili bir mercek var ama arkadaki karakterler bu noktada, özellikle kadın karakterler çok böyle belirgin belirgin değil. Hepsi böyle giriyor çıkıyor. Ama hani şöyle bir durum var. Veronica ile ilgili olan durumda, meselede hani o gizemli taraf zaten hep bir merak kısmı aktif olduğu için aslında Tony hiçbir zaman dikkatini Veronica'dan çevirmiş değil bakıldığında. Hı Yani hı. zaten ondan öyle bir mektup yazıyor. Ondan dolayı bir öfke var eskiye dair. Çünkü bitmiş bir mesele değil aslında onun için bakıldığında. Sonradan bitiyor. Bir şekilde bitirmek durumunda, zorunda kalıyor. Ama hani biz hep dediğim gibi Tony'ye bakıyoruz. Tony'yi inceliyoruz. Tony ile ilgili gelişimsel bir süreç takip ediyoruz bence. Kadınlarla olan ilişkisi, hafızasıyla olan ilişkisi, kendisini koruması, kendiyle ilgili bazı etiketleri, işte zeki olması, sıkıcı olması, sağlamcı olması.
falan, böyle hep bunlar kitabın içinde böyle minik minik oltalar. Kiminin daha zeki buluyor, kim kendini daha az zeki buluyor. Bazılarını daha maceraperest buluyor, daha cesur buluyor. Kendisini daha korkak bulduğu yerler var. Ama Hı hı. yani gün sonunda bakıldığında iyi bir hayatı olduğunu görüyoruz biz bence Tony'nin. İyi bir hayatı dediğin, burada bir virgül koyalım bence. Şimdi bu iyi hayat, kendisi zaten itiraf ediyor. Hı Ben kendimi diyor bir şeylerden korumaya çalıştım diyor. Yani kendisini kapatmış, bilerek bir kaleye neredeyse koymuş diyebiliriz. Kalkanları var, zırhları var. Çünkü bir şeylerden kaçıyor ve zarar görmemeye çalışıyor. Zarar hı. görmemek için birçok şeyi de aslında yaşamamış oluyor. Şimdi beni bu roman nereye getirdi biliyor musun Beyza, şu noktada? Yani şuna getirdi. Geçen başka bir konuştuğumuz kitap vardı. Ben sana demiştim ki bu kitap bende işte şu anla ilgili, zamanla ilgili düşündürdü. Hayır, o kitaptan daha ziyade şu an bu kitap beni daha böyle bir sarstı diyebilirim. Çünkü biz eğer bir 30-40 yıl sonra bugünün peşine düşeceksek, bugün yaptığımız, hissettiğimiz, işlediğimiz günahın veya sevabın peşine düşeceksek, o zaman şu an yaptığım şey o kadar kıymetli, o kadar önemli ki ve benim bunun farkına varmam gerekiyor. Şu an yaşadığım her şey paha biçilemez. Ben bunun peşine bir gün düşeceğim. 20 yıl, 40 yıl sonra bunun araştıracağım. Yani bunun izlerini bir şekilde arıyor olacağım. Ve hatta yardım isteyeceğim. Sonuçta çevrendeki insanlardan, buna tanıklık eden, seninle birlikte yaşayan insanları soruyorsun, araştırıyorsun. Tam bir polisiye yani. Madem öyle, o zaman bir noktada durdum ve dedim ki şu an gerçekten bilinçli mi yaşıyorum? Tam anlamıyla bilinçli yaşayabilir miyiz? Bunu da bilmiyorum tabii. İnsan çok garip bir varlık. Ben bunun üzerine çok düşündüm şu an bu romandan sonra. Biraz da aldığımız kararlar, verdiğimiz kararlar, artık karar alınıyor mu, veriliyor mu, bunu her zaman bir tartışırım zihnimde. Neyse, oraya da geçiyorum. İşte aldığımız kararlardan sonra biz gerçekten doğru kararları mı aldık? İşte şu anımızda neyi kaçırıyoruz? Bu kararı aldık. Bu bize bir şey, yani bir şeyi feda ediyorsun bunu alırken. Bunların hepsini düşündüm. Çok böyle derin şeyler bunlar ama yani gördüğün gibi zihnim çok dağınık. Konuyu Yok toparlayamıyorum. yok, hayır. Bence şöyle bir taraf var. Karar almayla ilgili söylediğin şeyi ben şöyle düşündüm. Benim tarafımdaki yansıması şöyleydi. Bana da herhangi bir karar almak gibi değil de bir karar alırken ahlaki olan, buradaki ahlaki tırnak içinde kullanıyorum. Yani etik ve ahlaki olandan bahsediyorum. Yani genel ahlak kurallarından bahsediyorum. Herhangi bir dini falan şey referans, ki ya zaten yazarın öyle bir şey yok. Ama ona rağmen ben kitabı okurken hep onu düşündüm. Ahlaki bir yanlışların, zor bir ifade bu. Yani tam nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Şöyle Tony üzerinden gideyim, tersten ifade etmeye çalışayım. Ben Tony'nin ne olursa olsun iyi ve ahlaki kararlar aldığını düşündüm kitabı bitirdiğimde. Hı Yani hı, ahlaki olarak kimseyi zor durumda bırakmayacak. Karşılıklı ilişkilerde de. Yani mesela Veronica adına bunu söyleyemiyorum. Yani hı onunla hı, beraberken en yakın arkadaşıyla birlikte olması ve onunla bir ilişkin başlatması bence ahlaki bir karar değil. Hani onun üzerinden örneklendireyim. Ya da işte o en yakın arkadaş dediğimiz kişinin Veronica ile birlikte böyle bir ilişki haberini Tony'ye verdikten sonra öbür taraftan olan bitenler, anneyle ilgili olan kısımla alakalı verilmiş karar ahlaki bir karar değil gibi. Ve bütün bu ahlaki olmayan kararların peşinden gelen çok ciddi bedeller var. Şimdi Tony'nin hayatının görece iyi olduğu, işte Tony'nin ben kendimi korudum falan dediği yer, bence burada çok ince bir çizgi var. Bu arada bugün de, yani genel olarak sosyal medya dilinde de olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Genel insan davranışlarını da çok etkilediğini düşünüyorum. Hani içinden geldiği gibi yaşa mottosu. Bu gerçek değil yani. Bu olması gereken de değil. Tony'nin hayatının görece iyi bir hayat olduğu düşüncesi bende şöyle bir yerden geldi. Tony rahat. hı Çünkü hı, vicdani olarak onu zorlayacak böyle belirgin şeyler yok hayatında. Ne olursa olsun meseleyi bir şekilde belli savunma mekanizmalarıyla aşıyor. Yeni bir alana giriyor. O alanın gerektirdiği gibi davranıyor. İşte evleniyor mesela. Ondan sonra bir evlilik, yani iyi bir evlilik. Sonrasında boşanıyor. Çocuğu oluyor mesela, kızıyla ilişkisini çok vurguluyor dikkat edersen. İyi bir ilişkimiz var, iyi bir ilişkimiz var. Aslında iyi bir ilişki yok. Sadece bir ilişki var bakıldığında. Ama bunu söyleme ihtiyacı içinde. Çünkü kötü değil. aslında çok güzel bir örnek vermiş. Şimdi sen böyle deyince aklıma geldi bu.
Hatta daha önce dikkat etmediğim bir şeydi. Kızıyla iyi ilişkisi olduğunu sürekli söylemesi, öyle olmasına inanmak istiyor. Hı Öyle hı. olması gerekiyor Hı çünkü hı. ona göre. Bunca yapmış olduğu yani eylemlerin bir sonuç vermesi gerekiyor. Hikayemizi de oluştururken hafızamızı yokladığımızda boşlukları doldurma eğilimimiz de bununla alakalı. Gerçekten çok ilginç ya. Böyle çok şey söylenebilir. Yani çok derinlikli, çok alt metni olan bir kitaptı. Tony çok güvensiz bence bu arada. Çok kendine Evet, güvensiz kesinlikle bir adam. güvensiz. Çok güvensiz. Bence iyi. Bence iyi bir adam bu arada. Ve dürüst bir adam. Ve zeki bir adam. Kendine göre entelektüel birikim de olan birisi. Yani bence aslında genel erkek profiline bakıldığında ortalamanın üstünde bir yapı aslında. Genel olarak bakıldığında. Fakat kendini çok yetersiz görüyor. Özellikle Doğru. ilişkiler bazında kendini çok yetersiz görüyor. Bunu iyileştirmek için çok bir çabası da yok. Hani böyle o şeyde, o kontekste yaşamaya da devam eden bir yapısı da var. Genel manada pek bir çaba sarf etmiyor zaten, bir şeyleri Evet. oldurmaya çalışmıyor. Evet. Olduğu gibi kabul ediyor. Yani üstün şeyler, çabalar sarf etmiyor. Yani çok böyle vasat yaşıyor bazı şeyleri bence. Aslında o yeteneğe sahipken öyle tercih ediyor. Bir de şöyle bir enteresan durum var aslında ya. Gerçekten çok çok güzel alt metinleri olan bir kitap. Şimdi vasat diyorsun ya. Mesela aralarında yaptıkları, yani daha doğrusu konusu geçen birkaç da böyle ufak, çok ufak felsefi tartışmalar var kitabın içinde. Evet. Ve bu felsefi tartışmalarda ön planda olan bir karakter var. Dört arkadaştan bir tanesi daha ön planda, daha zeki olduğu, felsefe okuyor zaten üniversitede de. Şey, böyle o alana daha yatkın olduğunu anladığımız bir yapı var. Şimdi bu kişilik olarak ve zeka olarak bize büyütülen bir yapı. Bayağı kabartılıyor yani aslında. Hı hı. Kabartılmış bir yapı bence kitabın içinde. Tony hep vasatta duruyor. O yapı hep böyle bir daha köpürmüş bir yerde görüyoruz. Fakat o karakter intihar ediyor. Tony vasat dediğimiz hayat kararlarından sonra geldiği noktada iyi ilişkileri olan, yani eski eşiyle bile belli bir düzlemde görüşmeye devam edebilen ve ilişkisini devam ettirebilen ve bence güzel bir ilişkileri var. Çok güzel bir ilişki görüyoruz orada. Boşanmış olmalarına rağmen. Kızıyla ilişkisini ortalamada devam ettirebilen bir adam. Bence bunlar yani küçümsenecek, azımsanacak şeyler değil. Bize aslında vasat diye sunduğu şeye biz kitabın sonunda baktığımızda 70 yaşına geldiğimizde ya fena da bir hayat değil yani bu diyeceğimiz bir yerde görüyoruz aslında Tony'yi. Ve diğer karakterlerin hiçbirisi böyle bir noktada değil. Hatta hayatta bile değil artık birisi. Evet, trajik şekilde aslında hani trajik ölümler falan görüyoruz ya da trajik işte kararlardan dolayı başlarına gelmiş trajik olaylar görüyoruz yani o süreçte bakıldığında. Peki bir şey daha soracağım. Mesela Margaret olmasaydı, oradaki o diyaloglar olmasaydı ve bu olayların hepsini biz sadece Tony'nin ağzından duyuyor olsaydık, ne kadar güvenebilirdik? Çünkü sonuçta hafızasına güvenemiyoruz ya. Bence Margaret karakteri o açıdan bizi çok böyle besleyen bir karakter ve bir şekilde bizi hizaya getiriyor ve diyor ki yani hem onu hizaya getiriyor Tony'yi, hem bizi okur olarak. İyi ki de varmış o karakter dedim yani. Bence çok tatlıydı. Böyle renk katmış. Daha fazla Margaret okumak isterdim dedim. Ama insanlar işte Margaret değil de Veronica okumak istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Burası ilginç yani gerçekten. Karakter şey gibiydi sanki. Hani Beautiful Mind Türkçe'ye nasıl çevirmiş hatırlamıyorum. Şizofren bir profesörün hayatını anlatır ya, biliyorsun. Onun son sahnesi çok etkileyicidir. Sınıftan çıkarken birisi geliyor profesörle konuşmaya ve çıkan öğrencilerden birine diyor ki sen de görüyorsun değil mi, bu arada böyle bir adam var. Halüsinasyon mu görüyor yoksa Evet. gerçekten var mı olup olmadığını böyle teyit ettiren bir sahne vardır. Bence Margaret bu noktada kitapta öyle bir şey veriyor bize. Hı hı. Margaret'ın yorumları ve Margaret'ın geri bildirimleri bize olayın gerçekliğini, yani Tony'nin zihninde değiliz, gerçeklikteyiz. Şu anda Hı gerçekten hı. böyle bir şey var. Evet, evet. Gerçekten bir mektup var. Gerçekten işte Veronica diye biri var. Gerçekten böyle bir şey olmuş ve bunu anlatıyor gibi bir gerçeklik zemini oluşturuyor bence onun varlığı. Kesinlikle ben de öyle düşündüm. Özellikle şu aklıma geldi. Mektuba dönelim. O yani kanlı mektup. Nasıl bir mektuptu öyle? Gerçekten bayağı iğneli mektuptu. Bazen bir şeyler söylüyoruz ya öfkeyle. Acayip derecede kalp kırıyoruz. İşte o an bize göre yapılması gereken en doğru şey, nefsimizi böyle bir şekilde kabartarak bir şeyler yapıyoruz. Fakat bunun nereye varacağını bilemiyoruz. Bir bakmışsın gerçek olmuş o yazdığın şeyler. Allah korusun ama
Öyle de oluyor biraz bir nevi. Sanki böyle bir lanetli bir şeye dönüşüyor yani mektup. Kendini gerçekleştiren kehanet mi deniyor buna? Öyle bir şeye dönüşebiliyor. İşte bu noktada da insan ya da okur olarak düşünüyorsun. Böyle de olabilir yani. Dikkat et gibi. Kendini sürekli hizaya çekmen gerektiğini hatırlıyorsun. Yani bence bu yazar bizi sürekli şu ana çekmiş. Hafızayla, geçmişle uğraşırken aslında verdiği mesaj çok açık ve net bana göre şu an. Şu andan sorumlusun ve buna bakmak zorundasın. Ne yapıyorsan şu an yapıyorsun. Dün yok zaten. Dün yaşandı bitti. Yarın diye bir şey yok. Çünkü yarın olduğu zaman zaten yine bugünü yaşıyor olacağız. Dolayısıyla ben şu anla uğraşmam gerekiyor. Çocuklarımız bir daha bu yaşına asla gelmeyecek gibi. Bazen bunları da düşünüyorum mesela. Çocukların bütün anlarını tekrar şahit olayım falan dediğim noktadayım yani. Çok enteresan şeyler hissettiğim yerde okuduğum kitabı. O yüzden bende çok böyle pencereler açtı. Ama iyi geldi. Yani böyle kötü anlamda değil. Söylediğim her şey beni böyle birazcık silkelediği için zaten bunları söyleyebiliyorum. Yeni kararlar aldırabilecek bir kitap olduğuna inanıyorum. Yeni kararlar aldırabilecek bir kitap. Çok nadir olur bu kitap deneyimi. Birçok kitap okuyoruz ama hepsinde bunları hissetmiyoruz. Yani ben ya da belki de bu psikolojide olduğum için böyle hissetmiş de olabilirim. Doğru zamanda, doğru yerde, hani doğru kitap, tam o anda ihtiyaç olan kitap diye bir gerçeklik de var. Senin öyle bir zamanla denk gelmiş de olabilir ama onun dışında gerçekten etkileyici bir kitap. Hatta birkaç defa üzerine sırf bu yüzden normalde biz daha önceden burada birçok kitabın filmini konuştuk. Hiç de dönüp böyle ya izlemeliyim bunu gibi bir duyguda olmamıştım. Bu kitapta Evet, böyle bir şey belirdi çok net bir şekilde ve izledim dediğim gibi. Mesela film kesinlikle kitabın verdiği tadı vermiyor ben bence. de film izledim bu arada. Ben de aynı şeyleri söyleyebilirim. Kitap çok başkaydı. Hı hı. Film böyle biraz hani çekilmese de olurmuş yani. Bence Bence kitabın de. duygusunu asla yakalayamaz film. O kadar da güzel oynamışlar. Oyunculukla hiç ilgisi yok Çok. yani. Çok da tatlıydı. Seçilen karakterler oturmuştu. Bence tam doğru seçimler yapılmıştı. Fakat buna rağmen kitabın vermiş olduğu okuyarak yaşadığımız his çok daha güzel, çok daha kıymetli. Hatta yeri gelmişken bunu da söyleyeyim, ben ilk başta sesli kitap olarak dinlemeye başlamıştım. Böyle birkaç sayfasını sesli olarak dinledim daha hiç okumadan. Ama kitaba giremedim çünkü bunun sebebi seslendiren kişinin ses tonu uymadı karaktere. Anlatıcının yapısına uymadığını hissettim. Kesinlikle bağdaştıramadım. Dedim bu karakter bu ses tonuyla konuşamaz. İmkansız bu dedim. Ve bir türlü olaya giremediğimi fark ettim. O yüzden direkt okumaya geçtim ve okuyunca da baştan sona okudum. İyi ki de okumuşum dediğim bir kitap oldu. Sesli dinleseydim bu kadar şeyi yakalar mıydım hiç sanmıyorum. Bir kez daha okunsa okunur yani. Eminim orada farklı şeyler çıkacaktır. Çünkü kitap böyle sürprizli bittiği için, çok farklı bir yere evrildiği için başında çok şey kaçırdığımızı düşünüyorum. Vakit olsa, ki vakitle ilgili çok problemimiz var. Başına tekrar dönmemiz gerekirdi. Çünkü bize birçok ipucunu vermiştir mutlaka. Bu yazar bu şekilde işleyen bir zihne sahip. Onları kaçırdık. Belki de başka bir kitap kulübünde falan işlenirse bu okumak lazım diye düşünüyorum. Enteresandı yani. Evet. Ben de aynı şeyi düşündüm. Tam olarak aynı şeyi düşündüm. Muhtemelen dedim sahnelerin içinde hatta belli metaforik şeyler vardı yani. Kavramlar vardı ya da eşyalar vardı. Hani o duvardaki silah meselesi gibi o silah patladı sonunda. Bunu dedim kesin bize başka bir yerde gösterdi aslında ama bir şekilde gözden kaçmış olabilir, fark etmemiş olabilirim. Aynı şeyi hissettim, aynı şeyi düşündüm. Kesinlikle bu son bilgisiyle tekrar dönüp okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü sürprizli bitiyor Fatma'nın dediği gibi. Yani farklı bir yere doğru evriliyor. Zaten ikinci bölümle birlikte ne olacak acaba demeye başlıyorsunuz. Yani çok net bir yerden nereye gidiyoruz acaba bir şey olacak ama ne olacak dediğimiz bir yerde. Bence hem sesli kitap olarak hem film olarak tat vermemesinin sebebi kitabın çok fazla alt metni oluşuyla alakalı. Yani okurken o alt metinleri o kadar güzel hissettiriyor ki bunu ne dinlerken ne de izlerken hakim olamıyorsun. Çünkü ne olursa olsun özellikle izlerken filmde belli alanlar var ve oralara odaklanılmış. Oraları vurgulamış. Halbuki gürül gürül akan bir şey var dediğim gibi. İçerik var. Birçok farklı farklı alan var. Onun için ben kitabın şöyle de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben bu kadar fazla alt metni olduğu için mutlaka herkesi etkileyen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitaptan etkilenmeyecek birinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat herkesin etkilenme alanı birbirinden çok farklı olacaktır diye de düşünüyorum. Kesinlikle. Açılımlar çok farklı oluyor. Mesela şu cümlesi var. Hayatın ne olduğunu anlayamadan en iyi yıllar arkada bırakılır.
İşte tam da bu söylediğim şey bu yani. Düşünsene bir 70-80 yaşına gelmişsin. Farkında olmadan geçmiş her şey. Bu çok yıpratıcı ve üzücü. Veya zaman içinde yaşıyoruz. Zaman bizi tutuyor ve kalıba döküyor diyor. Hı hı. Bu anla ilgili, zamanla ilgili çok düşündüren bir kitap. Bu tarz çok güzel cümleler var. Yani Hı aralarda çok hı. güzel böyle tespitler var. Bir roman olmasına rağmen arada böyle çok tatlı tespitler, cümleler, böyle hani alıntılanabilecek çok felsefik şeyler, paragraflar falan var. O açıdan da çok zengin bir kitap. Güzel olan şeydi bence Beyza. Böyle anılarını, gündelik hayatın problemlerinin böyle felsefesi yaparak anlatıyor ya böyle. Orası çok tatlıydı bence. Bayağı güzeldi. Nasıl bağdaştırmış diyor, nasıl böyle bunları birleştirmişler. Güzel güzel noktalardı gerçekten de. Evet, o açıdan böyle şey bir roman okumuyorsun yani o oldu şu oldu bu oldu o oraya gitti şu şöyle dedi yani bunu da görüyorsun ama bununla birlikte dediğin gibi çok tatlı çok varoluşsal bu arada çok evrensel yani herkesin derdi olan konuları böyle onların içine tatlı tatlı yerleştirmiş gerçekten. Bak biraz daha böyle bana çok yakın gelen cümleleri okuyacağım. Burada bunları okuduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü buna benzer cümleler nadiren okuduğum yani oluyor. O yüzden dikkatimi çektiği için seninle de paylaşayım. Kavgadan hoşlanmazlık durumuna hatta bir dinginlik durumuna eriştim. Çünkü her şeyi idare ediyorum. Karışıklıktan hoşlanmıyorum ve arkamda bir karışıklık bırakmaktan hoşlanmıyorum diyor. Yani aslında burada bazen ben de böyle kendimle ilgili bunları saptıyorum. İlginç gelmişti böyle. Burada bir ruh akrabalığı sezinledim yani Tony ile. Tabii böyle şey de yapmak istemiyorum. Sadece böyle bir karakter üzerinden yoğunlaşıp da işte onu yüceltmeye çalışmıyorum burada. Tabii ki insanız ve insanın bu da güzel bir şey. Sadece siyah veya beyaz olmadığını, gri taraflarımızın olduğunu gösterdiği bir kitap. Hani mutlak iyi yoktur, mutlak kötü de yoktur. Bunu da görmüş oluyoruz. Aslında tam postmodern bir metin yani. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim? İlk etapta böyle çok gözüme çarpan ve bunu konuşalım, bunu da söyleyeyim dediğim birçok şeyi konuştuk bence. Çok böyle sınırlandırılabilecek bir kitap değil. Birçok konu bu kitap ekseninde konuşulabilir bence, tartışılabilir. Ama genel itibariyle bence konuşulması gereken şu an için en azından her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Sadece şey soracağım. Yıllar sonra gerçekten şuna takıldım. Annesi neden o şeyi bıraktı ve neden kurcalamasına tekrar yani izin verdi? Ben kadının, evet bunu çok konuşamadık gerçekten. Çünkü bence bu zaten bir programlık bir konu ayrıca. Ama şu kadar söyleyeyim. Ben kadının, annenin, Veronica'nın annesinin dikkat çekmekten çok hoşlanan bir kadın olduğunu düşündüm. Ve bence Tony'nin dikkatini istediği kadar çekemedi. Çünkü farkındaysan Tony aslında ona çok da şey yapmadı yani öyle yüz vermedi diyeceğim. Yani çok böyle onun beklediği ilgiyi çünkü bence oradaki ilgi beklentisi başka bir ilgi beklentisiydi. Bunu kitabı okuyan yani okurlarsa eğer anlayacaklar ne demek istediğimi genel kurgudan ve sonda gelen sürprizden. Ve Tony hiç o ilgiyi o kadına vermedi. Ve Tony'den o ilgiyi alamamış olması bence son hamlesinin önemli bir parçasıydı. Yani tekrar öldükten sonra Tony'ye o mektubu göndermesi, para Hı hı. göndermesi, işte bir şey daha var falan deyip işte o günlükle ilgili yeni bir şey ortaya atması normalde bunların hiçbirisini yapmayabilir. Yani Evet, evet. hiçbirisi onun için çok böyle elzem, böyle hayati bu mutlaka yapılmalı şeklinde travma aslında bırakacak bir durum, bir olay hiçbir şey olmadı. Osman şey yapmaya çalışmış olabilir mi? Yani gider ayak hatta gittikten sonra Evet. hala kızının hayatında böyle bir yani nasıl diyeyim ateşi böyle diri tutmaya çalışmış. Yani kızını uğraştırmaya çalışmış gibi hala. Hem öyle hem de bence Tony'ye kendini hatırlatması da bunun önemli bir parçası. Yani hatırlanmak istiyor, bilinmek istiyor, ses getirmek istiyor. Herkes ondan konuşsun istiyor. Vardır böyle şeyler, böyle insanlar var yani. Herkes ona baksın istiyor, herkes onu beğensin istiyor. İşte herkes onunla arkadaşlık yapsın istiyor. Herkes onunla ilişki kurmak istesin istiyor falan hani. Var böyle insanlar şey olarak bakıldı. Evet. Burada daha patolojik bir şeyini görüyoruz, noktasını görüyoruz ki zaten kitapta tepkileri, söyledikleri, yaptığı hareketler falan yazar bize bunları sezdiriyor dediğim gibi çok açık açık bir şey yok ama bunlar hep böyle sezdiriliyor ara ara. Ben bu şekilde bir dikkat çekme hamlesi, son bir hamle olduğunu düşündüm ki bence
etkili de bir hamle yaptı. Yani öldükten sonra böyle bir şey yapmış Kesinlikle. olması çok etkili. İyi o zaman bence. Şu an galiba daha tatmin oldum. Yani biraz açık kalmıştı. Gerçekten havada kalmıştı. Üzerine konuşunca daha iyi oldu. O zaman yine kitaptan böyle beni çok etkileyen bir paragrafla yayınımızı sonlandıralım derim. Kendi hayat hikayemizi ne kadar sık anlatırız, ne kadar sık düzeltmeler yaparız, güzelleştiririz, kurnazca kesintilere gideriz. Hayat uzadıkça çevremizde hikayemize meydan okuyacak, bize hayatın bizim hayatımız olmadığını, sadece hayatımız hakkında anlattığımız hikaye olduğunu anımsatacak kişiler de azalıyor. Başkalarına ama esas olarak kendimize anlatılan bir hikaye. Evet, bugünlük bu kadar. Yine bir metnin içerisinden geçtik. Biraz da kendimizden geçmiş olabiliriz arkadaşlar. Yani burası Metin ve İnsan. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.